Osmanlı tarihinin en güçlü kadınlarından Kösem Sultan. Hayatının ilk yıllarına dair yeterli bilgi olmasa da, Kösem Sultan'ın Ortodoks bir papazın kızı olduğu ve Bosna taraflarından getirildiği tahmin edilir. Asıl adı, Mahpeyker olan sultan, halk arasında Kösem adı ile nam salmıştır. Kösem lakabını Mahpeyker adının anlamından da hareketle, pürüzsüz, güzel bir cildi bulunmasından dolayı aldığı belirtilir. Ayrıca Kösem, koyun sürüsünün önünde giden koç anlamına da geldiğinden, onun liderlik vasfına da işaret edilir. Kösem Sultan saraya geldiğinde, güzelliğiyle Sultan 1. Ahmet'in dikkatini çekerek onun önde gelen hasekisi oldu. Tahtın varisi anlamına gelen erkek çocuklarını doğurması nedeniyle, sarayda gün geçtikçe nüfuzunu artırdı. Kösem, Sultan Ahmet zamanında siyasette ve sarayda çok etkin olamıyordu. Venedik elçisi Simon'un yazdıkları, o günlerde 20'lerinde olan Kösem'in gelecekteki eylemleri hakkında adeta bir ipucuydu. İşte sözler, güzel, kurnaz, birçok yeteneği olan, mükemmel şarkı söyleyen, 1. Ahmet'in çok sevdiği ama devlet işlerini konuşmayacak kadar dikkatli davrandığı bir haseki. Demişti Kösem Sultan için. İşi 1. Ahmet ölümcül humma hastalığına yakalandığında Kösem henüz 27 yaşındaydı. Oğullarını saltanata hazırlayarak çeşitli faaliyetlere girişti. Sultan 1. Ahmet'in ölümünün ardından, onun Mahfiroz Hatice Sultan'dan doğma oğlu Osman'ın yerine 1. Ahmet'in kardeşi Mustafa'yı tahta çıkarttı ve böylece saltanat sisteminde önemli bir değişikliğe yol açtı. Bu olay, kardeş katli uygulamasının sona erişinde Kösem Sultan'ın yadsınamaz bir payı olduğunun göstergesi oldu. Kösem Sultan, 1. Mustafa'nın saltanatı ile 2. Osman'ın padişahlığı döneminde, Eski Saray'da 6 yıl kadar ikamet etti. Ardından, oğlu 4. Murad'ın 9 Eylül 1623'te tahta çıkışı ona arzuladığı gücü sağladı. Eski Saray'dan Topkapı Sarayı'na özel bir törenle gelip valide sultan oldu. Murad'ın henüz 12 yaşında bulunması devletin idaresinde onu söz sahibi yaptı. Bu yıllarda Yeniçerilere cülüs bahşişi dağıtılması problemi yanında Bağdat'ın elden çıkması, eyaletlerdeki itaatsizlikler, Abaza Mehmet Paşa'nın isyanı, Kazak eşkıyasının Boğaz'a kadar sokulması, Kırım'daki huzursuzlukların çözüme kavuşturulması gibi konularda devlet erkanıyla birlikte çalıştı. Sultan Murad annesinin yanında devlet işlerini öğreniyor, idareyi devralmayı planlıyordu. Kösem Sultan ise yetkilerini oğluna bırakmak niyetinde değildi. Sadrazam Hüsrev Paşa'nın azledilmesinin ardından Taşra'da ve İstanbul'da gelişen olaylar, Topal Recep Paşa'nın sadareti elde ederek giriştiği çeşitli manevralar, 1631 yılında onun gücünün kırılması ve bizzat idareyi 4. Murad'ın almasıyla sonuçlandı. Ancak yine de 4. Murad annesinin sözünü dinliyor ve ondan bütünüyle kopamıyordu. Nitekim Bursa seyahati sırasında 4. Murad'ın, hakkında bazı şikayetler bulunan İznik kadısını idam ettirmesi neticesinde ulema arasında ortaya çıkan tepkiler üzerine Şeyhülislam Ahizade Hüseyin Efendi, Kösem Sultan'a bir tezkire göndererek oğlunu uyarmasını rica etmişti. Ayrıca padişahın tahttan indirilme söylentilerini de ona bildirmiş, Kösem Sultan bütün bu gelişmeleri hemen oğluna iletmişti. Bu ihbar üzerine padişah İstanbul'a gelip hadiseyi hiç soruşturmadan Şeyhülislam'ı idam ettirdi. Bu olay dolayısıyla oğlunun güvenini kazandığı anlaşılan Kösem Sultan, 4. Murad'ın Revan seferinden başarıyla dönüşünün ardından ayrı anneden kardeşleri olan Bayezid ve Süleyman'ı Ağustos 1635'te, Bağdat seferine çıkmadan bir süre önce de öz kardeşi Kasım'ı Şubat 1638'de öldürtmesine engel olamadı. Ancak Kösem Sultan, diğer oğlu İbrahim'i iciz ve zavallı gibi göstererek kurtardığı gibi, onun saltanatın tek varisi olarak tahta çıkmasını da sağladı. Sultan İbrahim'in cülüsü, Kösem Sultan'ı yeniden eski gücüne kavuşturdu. İbrahim'in zihni problemleri onun sorumluluğunu arttırmıştı. Kösem'in ilk işi, Osmanlı tahtının son bulmasını önlemek için İbrahim'in bir erkek evlat sahibi olmasını sağlayacak tedbirlere yönelmek oldu. Padişaha sunulan cariyeler ve gözdelerin sayısındaki artış önemli ölçüde harcamalara yol açmış, bu kadınlarla birlikte musahipler ve nedimler de devlet işlerine karışmaya başlamıştı. Te yandan Sultan İbrahim artan ruh sıkıntılarının da etkisiyle annesini dinlemez oldu.
Hatta gözdelerinin de tesiriyle onu saraydan uzaklaştırdı, İskender Çelebi bahçesinde ikamete mecbur etti. Bir rivayete göre İbrahim, annesini Rodos'a sürmek istemişti. Kösem Sultan'ın 4. Murad'ın kızı Kaya Sultan'ı Silahtar Mustafa Paşa ile evlendirmek istemesi, Sadrazam Kemankeş'in Kara Mustafa Paşa ile arasının açılmasına sebep oldu. Çünkü Kara Mustafa Paşa, Silahtar Mustafa Paşa'yı rakip olarak görüyordu. Kemankeş'in hazinede yapmak istediği ıslahat bazı şikayetlere yol açmış ve kendisine yeni düşmanlar kazandırmıştı. Sadrazamın yıpranması Kösem Sultan'ın işine geliyordu. Kemankeş'in sonunu hazırlayan bu hadiselerden sonra Sultan İbrahim'de samur ve amber merakı başladı. Kösem Sultan bu yüzden İbrahim'in cariyesi Şekerpare Hatun'u saraydan çıkarmak için büyük gayret sarf etti. Padişahın çılgınca talepleri gün geçtikçe artıyordu. Kösem dahi bunca yıllık tecrübesine rağmen hayatından endişeliydi. Devlet erkanı ve Yeniçeri Ocağı ileri gelenleri, padişahın tahttan indirilmesinin zaruret haline geldiği hususunda fikir birliği içindeydi. Sadrazam Sofu Mehmet Paşa ve Şeyhülislam Abdurrahim Efendi gibi devlet adamları bu iş için Valide Sultan'ın rızasının alınması gerektiğini biliyorlardı. Gelişmeler üzerine saraya dönen Kösem Sultan'a bir heyet gönderilerek kararı kendisine tebliğ edildi. Kösem Sultan'ın rıza göstermesi üzerine başta Şeyhülislam olmak üzere Abdülaziz Efendi, Hanefi Mehmed Efendi ve Muslihuddin aile diğer bazı devlet erkanından oluşan heyet saraya geldi. Bunlar güçlü deliller ileri sürerek Kösem Sultan'ı razı etmeye çalıştılar. Kösem Sultan önce rıza göstermeyip direndi. Ardından çaresiz kalmış gibi görünerek torunu Mehmet'i hazırlamak üzere harekete geçti. Bir müddet sonra da torunuyla dönerek 8 Ağustos 1648'te Cülüsyani öldürülmesi gerçekleşti. Bu hal ve Cültas'ta Kösem Sultan'ın etkili bir rolü oldu. Hatta Sultan İbrahim'in daha sonra kapatıldığı odasında boğdurulmasında da onun parmağı olduğu belirtilir. Kösem Sultan için İbrahim'in saltanatı pek tatmin edici geçmemişti. Zira valide sultanlık yetkilerini istediği gibi kullanamamış, Kemankeş Kara Mustafa Paşa'nın idamıyla başlayan saraydaki huzursuzluklar yüzünden zaman zaman endişeli günler geçirmişti. 4. Mehmet'in saltanatının ilk yıllarında Kösem Sultan, Yeniçeri Ocağı'na dayanarak devlet işlerine müdahale etmeyi sürdürdü. Bu müdahaleler dolayısıyla Sofu Mehmet Paşa sadaretten azledilerek yerine Yeniçeri Ağası Kara Murat Paşa getirildi. Murat Paşa'nın sadaretinde diğer ağalarla baş gösteren geçimsizlik ve Kösem Sultan'ın her konuyu Bektaş aile konuşması sıkıntılara sebep oldu. Öte yandan Turhan Sultan da padişah annesi olarak devlet işlerine müdahaleye başladı. O da saray ağalarına dayanıp bir denge kurmayı başarmıştı. Bu karışık ortamda Kara Murat Paşa fazla dayanamayarak istifa etti. Turhan Sultan'ı ortadan kaldırmaya karar verdi. Yeni Sadrazam Melek Ahmet Paşa'nın bütçe açığını kapatmak için aldığı tedbirler İstanbul'da esnaf ve halkın ayaklanmasına sebep oldu. Saraya yürüyen halk ağaların idamını talep etti. Buna yanaşmayan Kösem Sultan, halka rağmen ağaları korudu, yine düzenin ağalar sayesinde ayakta kalabildiğini düşünüyordu. Böylece Kösem Sultan'ın ağalar nezdinde itibarı artmış, Turhan Sultan karşısında güçlenmişti. Yıldızı parlamaya başlayan Köprülü Mehmet Paşa da Kösem Sultan'ı destekleyenlerin safına katıldı. Diğer taraftan Turhan Sultan, saray ağalarıyla gizliden gizliye Büyük Valide aleyhinde çalışmalarını yürütüyordu. Bu sırada yanındaki kuvvetlerle İstanbul'a doğru ilerleyen İsreisi İpşir Mustafa Paşa, Kösem Sultan ile Ocak ağaları için tehlike arz ediyordu. Bunun üzerine Kösem Sultan ve ekibi, ellerini çabuk tutup padişahı tahttan indirmeye ve Turhan Sultan'ı ortadan kaldırmaya karar verdiler. Hatta, safdil bir kadın olan Dilişip Sultan'dan Doma Mehmet'in kardeşi Süleyman'ı çıkarmayı planladılar. Böylece Büyük Valide rahat bir şekilde hakimiyetini devam ettirebilecekti. Kösem'in yaptığı plan aleyhine işledi. Kösem Sultan, Ocak ağalarına gizlice mektuplar göndererek Turhan Sultan taraftarı 4 harem ağasının öldürülmesine yardımcı olmalarını istedi. Kararlaştırılan gece ağalar, adamları ile birlikte gizlice saraya inip Turhan Sultan ile adamlarını bertaraf ettikten sonra 4. Mehmet'e de zehirli şerbet içirilecekti.
Ancak iki valide ile de temasta bulunan Meleki kadın, Turhan Sultan'ı uyarınca durum Kösem aleyhine döndü. Turhan Sultan Kösem'i öldürtmek üzere faaliyete geçti. Bu iş için baştala Uzun Süleyman Ağa'yı görevlendirdi. 2 Eylül 1651 tarihinde Süleyman Ağa ve adamları Kösem Sultan'ı haremdeki odaların birinde dolap üzerinde bulup öldürdüler. Karışıklığı haber alıp saraya gelen Kösem taraftarı Sadrazam Siyavuş Paşa durumu anlayıp uzaklaştı. Böylece Kösem Sultan Osmanlı tarihinde öldürülen ilk ve tek kadın sultan olarak tarihe geçti.